Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Mevlam herkesin çıktığı yolculuğu hayırlı, uğurlu, bereketli eylesin. Menzilini mübarek eylesin, gideceği yerde huzur bulmayı nasip eylesin. Bugün hayata dair konuşmalar yapmak istiyorum sizlerle. Mesela bir yolculuğa çıkarken en başta niyet etmek, dua etmek faydalı olur mu? Elbette çok faydalı olur. Alışverişe başlarken Allah'ım bu malı, bu ürünü, bu metayı en güzel fiyata, en uygun fiyata alabilmeyi nasip et. Satarken de Allah'ım alıcının da mutlu olabileceği en güzel fiyata, bizim için de hayırlı olabilecek rakama verebilmeyi nasip et diye dua etmeli miyiz? Edersek yerinde olur mu? Birisinin önüne geçmiş olur muyum? Makul fiyatla alışveriş yapmak, makul rakamlar üzerine ticareti, alışverişi oturtmak doğru mudur? Kapalı çarşıda mal satan bir esnafla Anadolu'nun herhangi bir köşesinde mütevazi bir esnaf olarak mal satmanın aynı mal üzerindeki ederleri, değerleri, alım satımları farklılık arz eder mi? Elbette arz eder. Birisinin kirası ve çalışanlarının rakamsal manada yüksek oluşu, aylık sabit giderlerin yüksek oluşu, bütün giderlerini karşılayıp kendisine de menfaat oluşturacak haklı kar oranını temin açısından doğrudur. Yine de kendi çarşı içerisindeki fiyat rekabet analizine bakarak müşteri alışveriş ve memnuniyetini, satış öncesi ve satış sonrası memnuniyeti, tatmini esas alarak yapılan ticaret makbuldür. Bir de bizim kendi kendimize yaptığımız alışverişler var. Mesela bakkala gidip ekmeğin pazarlığını yapmayız. Çünkü ekmeğin fiyatı devletçe uygun görülmüştür ve takip ediliyordur zabıta tarafından. Onun pazarlığı olmaz. Fakat bazı ürünler vardır. Onunla ilgili pazarlık yapılabilir. Fakat pazarlık yaparken fiyat teklifleri alırken kızıştırmak ve bunu nereye kadar yapmak hususunda endişelerimiz söz konusu. Neden? Çünkü teklif yaparken karşıdaki firmayı sıkıştırarak teklif almak, filanca kişi, filanca şirket sizden çok daha düşük fiyat teklifi verdi derken yalan söyleyerek bunu söylemek, sizin tertemiz ticaretinize yalan karıştırdığınız için eğer alımı yapmış olsanız dahi sizin istediğiniz rakamlara inanın o bir arıza ile, o bir kaza ile sizden çıkacaktır. Yalansız ticaret, yalansız alışveriş, doğru sözle yapılan alışveriş. Karşı tarafın ne rakam verdiğini söylemek zorunda değilsiniz. Örneğin bir araba alıyorsunuz, bir soba alıyorsunuz. Filanca şirketten aynı ürünle ilgili teklif aldık. Bize 10.000 lira dedi. Siz ne diyorsunuz? Demeyeceksiniz. Oradan da bir teklif aldık. Sizin teklifinizi de bekliyoruz diyeceksiniz. Bazı insanlar kızları ile ilgili, erkek çocukları ile ilgili bunu yapıyorlar. Mesela kızına talip çıkıyor mühendis, bir talip çıkıyor devlette memur, bir talip çıkıyor doktor. Doktorun tipi güzel olmasa da doktora vermeye çalışan anne babalar. Ya da kızımızı doktor istedi. Ne yapalım, istediyse aldı mı? Yok. Almadıysa, yani satış, alım gerçekleşmediyse, mal, ürün ya da insan ortadaysa, hani o satış ve alış gerçekleşmediği için hiçbir değer atfedilemez, konuşulamaz. Yani siz karşınızdaki insana diyorsunuz ki, siz kim oluyorsunuz? Benim kızımı, benim oğlumu doktorlar istedi. Siz bir kendinize gelin, haddinizi bilin der gibi konuşuyorsunuz farkında olmadan. Çok üzücü. Çok üzücü. Yapmayın. Bu ifade şekilleri sizin de, evladınızın da, malınızın da
itibarınızın da soyadınızın da değerini düşürür. 3 kuruş daha fazla kârla satmak istemek benim hakkım değil mi diyebilirsiniz. Evet, isteyebilirsiniz. Rakamınızda sabit olursanız, söyleminizde sabit olursanız, oynak davranmazsanız, doğru, dürüst, ilkeli, güzel ifadelerde bulunup rakamsal manada kendinizi ve karşı tarafı aldatmadığınız sürece sizi her zaman tercih ederler. 3 kuruş fazla verirler, sizinle alışveriş yapmak isterler. Çünkü siz 3 kuruş fazlayı bulunca ne malı ne de alıcıyı satarsınız. O zaman da alıcı yukarı rakam teklif etseniz dahi sizi tercih eder. 3 kuruş fazla gördü mü hemen satar tabiri adınızın yanında dursun ister misiniz? İstemezseniz 3 kuruş fazlayı verene hemen rağm olmayacaksınız. Hemen ona yönelip al kardeşim mal senindir, malımızın hakkını sen verdin demeyeceksin. Kendi piyasanı da kendi davranışların belirler. Öyleyse kendi davranışların belirleyecekse sözlerin ve eylemlerin çok önemli. Ben bilmiyordum. Fazla parayı gördün mü nasıl biliyorsun değil mi? Aşağı oldu mu vermiyorsun. Bilmiyorsan sor. Bilmiyorsan istişare et. Bilmiyorsan bilenlere danış. O zaman doğruyu duyduğunda yoluna devam edersin. Rakamlar yükselirken iyi, rakamlar aşağı düştü mü niye zarar ettik, niye aşağı düştük? Pinti, korkak, ticaretten bir haber, fırsatçı insanların işleri hiçbir zaman rast gitmez. Rast gidiyor gibi gözükse de inanın bir yerde alabora olur. Onun için işimizi yaparken Allah'ım helal kazanç elde etmeyi nasip et. Helalinden kazanıp helal yerlerde harcayabilmeyi nasip et. Evladıma, eşime, dostuma, yakınlarıma, sevenlerime, sevdiklerime doğru, dürüst, ilkeli, güzel işler yapmayı nasip et. Onlar da güzelce kazansınlar. Onlardan alanlar da kazansın. Bakın hanımefendiler, el işi yapıyor olabilirsiniz, nakış yapıyor olabilirsiniz. Beyefendiler su satıyor, peçete satıyor, ayakkabı satıyor olabilirsiniz. Ne satarsanız satın, tercih edilen olun. İşinizi hakkıyla eksiksiz bir şekilde yapın ki tercih edilesiniz. İşte çağırıyoruz yapıyor. Çağırıyoruz işimizi hallediyor. Çağırıyoruz işimizi layıkıyla yapıyor. Allah razı olsun diyerek kuruşuna kadar hak etmelisiniz yaptığınız işin karşılığını insanlara vermelisiniz. Bakın para kazanmak bir ölçüde kolay. Ama parayı devamlı kazanmak, parayı tasarruf edebilmek, parayı doğru yatırım yapabilmek, doğru, dürüst, ilkeli insanlarla iş yapmanız demek. Tercih ediliyor ve size de bu anlamda fikir verilip destek olunuyorsa, evet o zaman işinizi gerçekten güzel yapıyorsunuz demektir. Ama siz bildiğinizi okuyup karşıdaki insanların aldatmasına, kandırmacasına kanmayıp düşmemek adına siz karşı tarafı ezen olmak ve karşı tarafı lafınızla, malınızla, rakamınızla ezmek, üzmek istiyorsanız bir defa yaparsınız. Ya da birkaç defa yaparsınız ama unutmayın, o maldan, o kardan, o işten, o alışverişten hayır göremezsiniz. İki tarafında alışverişten memnun olması lazım. Alan da satan da. Hatta alan ve satana yardım eden, ürünü taşıyan, temizleyen, teslim eden, anahtarlarını veren, tebrik eden, notere giden, götüren, getiren, taksicisine, temizlikçisine varıncaya kadar kim varsa herkese hakkını verdiğiniz zaman o ticaret olur. Bu bize ait değil. Bütün her şey size ait olmak üzere fiyat bu rakam deyip de aracıları aradan çıkaramazsınız. Onlar sizin destekçiniz, onlar sizin tedarikçiniz, onlar arada o anlaşmazlık olduğunda araya girip olayı toparlayan, iki tarafı alışverişe hazırlayan, onlara verecek olan rakamda tasarruf etmeye, benden bu kadar demeye hakkınız yok. Onu aradan çıkarıp kendi kendinize iş bitirmeye gerek yok. Ama aracının yalan söylediğini görürseniz, size ve karşı tarafa yalan söylediğini görürseniz o alışverişi iptal edip yeniden bir alışveriş tesis edebilirsiniz. Yalancıları Allah düşürmesin.
Bu işi yaparken layıkıyla yapanları Allah düşürsün ve işi en güzel şekilde yapanlara hizmetlerinin bedellerini ödeyerek iş yapma adetimizi kendimizde oluşturalım. Bilmiyor olabilirsiniz. İnsan doğuştan tüccar olamaz. Ama ticaretin merkezinde doğmuş bir kardeşiniz olarak, ticaret haneleri çalıştırmış bir kardeşiniz olarak, halen ticaret yapan insanlara bu alanda hizmet veren bir kardeşiniz olarak bakkal alışverişinizden manav alışverişinize, araba almanızdan ev almanıza kadar, arsa almanıza kadar bütün işlerde işi bilenlerle çalışıp onlara da hakkını vermenizi tavsiye ederim. İşiniz daha kolay olur. Sonraya kadar ilerleyen avukatlık mevzuları hayat boyu canınızı sıkar. İşi ehline verirseniz ehliyetle iş tamamlanır ve memnun olursunuz. Ehliyetsiz insanlarla oturup kalkar, onlarla aradan, köşeden, kısa yoldan iş çözmeye kalkarsanız İran'ın kazançlı gibi gözükürsünüz ama sonradan faturası çok ağır olur. Bugün hayata ve alışveriş dünyamıza dair bir şeyler konuşmaya çalıştım sizlerle. Allah inşallah ticaretimizi hayırlı, bereketli, kazançlı ticaretlerden eylesin. İnşallah gönlünüzden geçen ne varsa alım satıma dair alacaksanız en güzelini, satacaksanız da en güzel şekilde yapabilmenizi Rabbimden riyaz ediyorum. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.